Biz Türk olduğumuz için her sabah hakaret yaşayan insanlarız. 40 sene, 50 sene önce ben Türk'üm demek, yani sen aşağı bir insansın demek o coğrafyada. Bir millet, bir kader. Fakat iki ayrı coğrafyada süregelen farklı hikayeler. Aras'ın bir tarafında Ruslaştırma, diğer tarafındaysa Farslaştırma. Bu, sadece iki yakası ayrı düşmüş bir nehrin değil, ikiye bölünmüş bir milletin hikayesi. Güçler her zaman kılcal damarlarının erişebildiği her yerin kontrolünü ele geçirmeye çalışmışlardır. Güney Azerbaycan'da yüzyıllardır büyük güçlerin ilgisini çeken stratejik bir bölge olmuştu. Rusya ve İngiltere bu bölgedeki stratejik çıkarlarını gözetirken, Güney Azerbaycan Türkleri bu büyük güçlerin çatışma alanında kalmış ve yıllarca süren baskılara maruz kalmıştı. 1941'de iki ülke bu geçmişteki tarihi anlaşmalara bir atıf yaparak ülkeyi işgal ediyorlar. Ortada Tahran bir tampon bölge olarak kalıyor ama yönetim tamamen bu iki ülkenin maalesef eline geçmiş oluyor. Peki biz neden hemen yanımdaki Türkleri konuşmuyoruz? Türkiye tarih boyunca Türk dünyasının her köşesine yakınlık hissetmiş ama bazı bölgelerde bu bağları güçlendirme fırsatını bulamamıştı. Ne yazık ki Güney Azerbaycan bu kardeş topraklardan biri. Güney Azerbaycan'daki olaylar Türkiye'nin ilgisini çekse de somut etkiye dönüşemedi. İran'la hassas ilişkiler ve Rusya ve İngiltere gibi diğer güçlerin varlığı bunu engelledi. Ve biz aslında 30 Ekim Mondros imzalandığında bugünkü Bakü'ye kadar olan alanları aslında askerimizin kontrolü altında tuttuğumuz alanlar olarak görmemiz lazım. Yani Tebriz'de dahil olmak üzere aslında Güney Azerbaycan'da Türk askerinin kontrolündeydi. Ama bu bizim tarih kitaplarında pek anlatılmıyor. Tarih kitaplarında bu haritalar pek gösterilmiyor. Güney Azerbaycan, İran sınırları içinde olduğundan Türkiye'nin gündeminde ve kamuoyunda yeterince yer bulamadı. Zaten Batı kaynakları da bu sorunun gündemde yer bulmasını istemiyordu. Ne var ki İran, ABD ile rekabet eden bir Çin değil, bilakis ABD'nin gizli müttefiki olarak anılıyordu. Acaba tüm bunların altında Türkiye'yi Türk dünyasından uzak tutmak olabilir miydi? Büyük devletlerin temel politikası Türkiye'yi Türk dünyasıyla bir kara sınırı olmadan tutmak. Çünkü kara sınırı demek Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin, Hazar Denizi kaynaklarının, Türkmen gazının, Türkmen petrolünün, Güney Azerbaycan petrolünün Batı'ya Türkiye üzerinden pazarlanması demek. Bu Türkiye'yi bir enerji zengini, yani sahibi olmasa bile enerji pazarlamasında kritik bir noktaya getirir. Bu Batı için Türkiye'nin güçlenmesi demek. Türkiye'nin güçlenmesini doğal olarak istemeyecekleri için Türk dünyasıyla kara, hava ve deniz sınırı olmasın diye tüm politikalar aslında 1910'lardan itibaren bu minvalde oluşturuluyor. Türkiye'nin güçlenmesi küresel güçlerin de işine gelmemektedir. İran kendisi için düşündüğü nüfuz alan, nüfuz bölge şu an Türkiye'ye kaptırmış buluyor, görüyor. Kafkaslar'da, Orta Asya'da, hatta Suriye, hatta Irak gibi bölgelerde Türkiye'nin var olması İran'ı rahatsız ediyor. Ve İran'ın en büyük korkusu bu nüfuz alanını elden vermek. Güney Azerbaycan Türklerinin Türkiye'yi bu kadar savunmaları, Azerbaycan'ı bu kadar savunmaları, bunların hepsi real politika açısından da İran'ı rahatsız ediyor. Temel problem şu, yani 80 milyonluk bir Türkiye'nin 250-300 milyonluk bir Türk dünyasıyla birleşmesi bölgesel dinamikleri küresel anlamda değiştirebilecek güce ve potansiyele sahip. Türkiye'nin güçlenmesi büyük güçlerin hiçbirinin işine gelmiyor. Ve bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. İran bölgede etkisini sürdürmek için Güney Azerbaycan Türklerinin üzerindeki baskıları artırdı, asimilasyon uygulamaları ise bu halkın varlığını tehdit eden en büyük sorunlardan biri haline geldi.
Yaklaşık 30 milyonluk bir nüfusa sahip olan bir millet nasıl olur da bu büyük nüfusa rağmen bir azınlık konumunda olup dil ve kültürel hakları ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalır? Ulusal çapta nüfusları, yaşadıkları coğrafyayı da göz önünde bulundurduğumuzda Güney Azerbaycan meselesi İran'ın bir güvenlik ve hatta varlık meselesine kadar yükselen bir mesele haline geldi. Gün geçtikçe zaman değişti ancak İran'daki devlet zihniyeti ne yazık ki değişmedi. Farsça İran'ın resmi dili olarak dayatılırken Türkçe konuşmak özellikle eğitim ve devlet dairelerinde sürekli olarak engelleniyor. İran Anayasası'nda yer alan dil özgürlüğü maddeleri Güney Azerbaycan Türkleri için neredeyse hiç uygulanmıyor. Bu politikalar bölgedeki Türk çocuklarının kendi ana dillerinde eğitim almalarını engelliyor ve böylece gelecek nesillerin Türk kimliğiyle bağları koparılmaya çalışılıyor. Azerbaycan benim elim, doğrasalar dilim, başka dile dönem değil, dilim ölsə. Türk dünyasında genç neslin yaşadıkları ülkelerde, məktəblərdə öz ana dilinde təhsil almaq imkanı olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dövlətinin hüdudlarından kənarda yaşayan 40 milyon Azərbaycanlının əksəriyyəti bu imkanlardan məhrumdur. Azerbaycan'a tayin edilmiş, yani Tahran'dan atanmış olan vali ne diyor? Türkçe konuşan kimse varsa onu aparın, tevle denir bizde. Yani kusura bakmayın, hayvanların kaldığı yere, oraya ve hayvanların boynuna saldığınız ipten boynuna bağlayın ve orada hayvanların yanına bağlayın. Kimse Türkçe konuşmaya cesaret etmemelidir diyor. Kültürel baskılar yalnızca dille sınırlı değil. Türk kültürüne dair birçok unsur sistematik olarak yok sayılıyor, hatta alay konusu yapılıyor. Sanata yakınlığı ve sevdasıyla bilinen Kafkas Türklerinin şarkıları ve tiyatroları yasaklanıyor. Türkler tarihlerine dair herhangi bir anma veya kutlama mı yapmak istedi? Devlet tarafından tehdit olarak algılanıyor. Siz şöyle düşünün ki tüm propaganda ister okul, ister üniversite ve ister toplumda ve bütün medyada her sabah gece, her sabah akşam oradaki Türkleri siz Türk değilsiniz diye bunlara baskılar vardır. Ve Türk olduklarını dile getirdiklerinde birçok sosyal imkanlardan bunlar məhrum bırakılırlar. Türk kimliği sürekli olarak bir aşağılama ve hor görme konusu haline getiriliyor. İran'da yaşayan Türkleri Türk olduğu gibi, Türk gibi kabul etmiyor sistem ve onları uydurma bir kimlik vererek onları Türklerden uzaklaştırıp ayrıştırmaya çalışıyor. Tüm bunlar hakaretlerle veya aşağılamalarla da bitmiyor. Ana dilinde kitap yazmak bile ajan olarak görülmeye yetiyor. Yazdığım kitapların birini Türkçe yazdığım için orada bir gün şöyle diyeyim, istihbarat bölümünden beni aradılar, çağırdılar, konuşturdular, kitabı önüme koydular. Neden Türkçe kitap yazıyorsun? Sen Erdoğan'ın kölesi misin dediler bana. Sen Aliyev'in kölesi misin? Tabii orada köle sözüne nöker sözü kullanılır. Nökeri misin dediler bana. Güney Azerbaycan Türkleri bu baskılara karşı direnmeye devam etse de bu direnişin bedeli ağır oluyor. 2006'da İran'ın devlet gazetelerinden birinde yayımlanan bir karikatürde hamam böceği olarak nitelendirilen Türkler kimliklerini savunmak için sokağa dökülmüş, Türk şehirleri daha önce görmediği kalabalıklara şahit olmuştu. Bazı şehirlerde protestolar 7 gün sürmüştü. Devlet bu protestolara sert bir şekilde müdahale etmiş ve onlarca Türk gözaltına alınmış, hatta tutuklanmıştı. Hakaretler sadece karikatürlerle sınırlı kalmadı. Meydanlarda da kimileri tarafından Türkler alenen aşağılanıyordu. İran'ın Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan bölgelerinde Türklere yönelik hakaret halkı sokağa döktü. Bir İran televizyon kanalı bir çocuk programında Türklere hakaret edilmesi sebebiyle protesto edildi. Çok affınıza sığınarak söylüyorum. Kerec şehrinde bir gösteride
Türkleri aşağılamak için İran radyo televizyonunda çalışan ünlü bir komedyen, şimdi size tren sesi çıkaracağım ve tren sesini, affinize sığınarak ben söylüyorum, isterseniz bunu sonra silebilirsiniz, eşek sesi çıkarıyor ve diyor ki tren sesi Türk dilinde böyle oluyor. Öyle ki yaklaşık 30 milyonluk Türk halkının nüfus sayımı bile siyasi kimlikler tarafından alay konusu ediliyordu. İran'da nüfus sayımına serşumari sözü kullanılır. Diyor ki bu serşumari değil, herşumaridir. Her ne demek? Farsçada eşek demek. İnsan nüfus sayımı değil, eşek sayımıdır. Bunu bir vali diyor arkadaşlar. Bunu bir vali diyor. Biz bu hakaretleri yaşayan insanlarız. Biz Türk olduğumuz için her sabah hakaret yaşayan insanlar. Namı dört bir yana yayılan Traktör Futbol Kulübü ise yine İran hükümetinin hışmına uğradı. Gerek başarısı, gerekse en çok taraftara sahip olmasıyla bilinen Traktör Futbol Kulübü, Güney Azerbaycanlı Türkler için direnişin simgesi haline geldi. Taraftarlar her maçta sadece takımlarını desteklemekle kalmadı, aynı zamanda kimliklerini ve kültürel değerlerini de sahada savundular. Azerbaycan bayrağı için kamçılanan arkadaşımız şu an buradadır. Sadece Traktör Stadyumunda Azerbaycan bayrağını eline almış ya Türk bayrağını eline almış. Traktörün halkın bir araya geldiği, baskılara karşı duruşunu sergilediği bir platform haline geldiğini fark eden İran hükümeti, tüm başarılarına rağmen kulüpten oldukça rahatsızdı. Ne de olsa stat'taki mücadele sadece karşı takımla değil, aynı zamanda baskıcı rejime karşı da veriliyordu. Siz İran stadyumlarında ABD, İsrail, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları hariç herhangi ülkenin bayrağını elinize alın, tutun. Kimse size neden bu bayrağı eline aldın demeyecek. Ama Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı İran açısından İsrail ve Amerikan bayrağı gibi sayılır ve tehdit gibi hesap edilir. Yüreklerindeki yangın en ufak rüzgarla alevlenen Güney Azerbaycan Türklerinin gönlünü harlayan son gelişmelerden biri de 2020 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu Aras şiiri oldu. Aras'ı ayırdılar, milliyen doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, men sene kurbanlaçın. Tarih boyunca Azerbaycan Türkleri için bir ayrılık ve özlem sembolü olan Aras Nehri'nin şiirinin Türk bir lider tarafından okunması, Güney Azerbaycan Türkleri arasında büyük bir heyecan ve umut dalgası yarattı. Rum ile doldurdular, ben senden ayrılmazdım, zulmüyle ayırdılar, ne mutlu Türk'üm diyene. Arazı ayırdılar, Gum'la doyurdular. Biz sizden ayrılmazdık, zulmüyle ayırdılar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye. Birkaç ay önce bir Güney Azerbaycanlı arkadaşımla konuştuğumda şu ifadeyi kullanmıştı. Dedi ki biz yetimiz. Siz çok şanslısınız. Sizin kendi devletiniz var, kendi kanunlarınız var. Ana dilinizde konuşabiliyorsunuz. Kendi bayrağınız var her yerde gösterebileceğiniz. Bizim öyle bir şansımız yok. Siz birbirinize sahip çıkıyorsunuz ama bize sahip çıkan yok. Yetim gibi kaldık yani öyle. Bekliyoruz birisi çıkacak diye. Karabağ Savaşı patlak verdiğinde Güney Azerbaycan Türkleri büyük bir heyecan ve umutla gözlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne çevirdi. Kardeş halkın zaferi için dualar edilirken İran hükümetinin beklenmedik bir hamlesi tüm bu umutları yerle bir etti. İran, Ermenistan'ın yanında yer almayı tercih etmişti. Bu karar Güney Azerbaycan Türkleri için adeta bir ihanet demekti. İran'ın bu tutumu, Güney Azerbaycan Türklerinin yalnızca Azerbaycan'la olan bağlarını zayıflatmayı amaçlamıyordu.
Aynı zamanda bölgedeki Türk varlığını ve kimliğini baskı altında tutmaya yönelik uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak görülüyordu. Sadece ülkenin ciddi bir oranının Karabağ Savaşı'ndan sonra işgal altında olması İran Türkleri için bir özgüven kaybıydı ve Tahran da bunu fazlasıyla kullanıyordu. Hristiyan Ermeninin yanında yer alıp onlara silah gönderiyor, onlarla iyi münasebetler, iyi ilişkiler kurmaktadır, onlara yardım göndermektedir, Azerbaycan'a karşı tutum tutmaktadır. Bir halda ki bizim orada camilerimizde domuz besliyorlar, bizim orada camilerimizde inek besliyorlar. Karabağ bölgesinde fotoları var, videoları var ve İran buna susuyor. Keşke sadece sussaydı. Ermenistan'a destek veriyor. Son dönemde yaşanan bu krizler Güney Azerbaycan halkının milliyetçi duruşunu güçlendirirken İran'ın Türk kesiminden çekinmeye başlamasına neden oldu. Türklerin nabzını tutacak, ülkedeki gerilimi azaltarak Güney Azerbaycan halkını kontrol altına almayı sağlayacak bir isim gerekiyordu. Cumhurbaşkanı ve bakanları şaibeli bir şekilde hayatını kaybeden hükümet, daha önce meclise almayı reddettikleri o isme ülkenin yönetimini işte bu nedenle vermişti. Pezeşkiyan genel olarak üniversitede de sakin bir insan, öğrencilerle daha iyi davranan bir insandı. Bugün Pezeşkiyan'ı aynı amaç için Cumhurbaşkanı yapmışlar. Güney Azerbaycan Türklüğünü susturmak için. Açık ve net söylüyorum. Pezeşkiyan'ın İran'da başkan olarak seçilmesi, Güney Azerbaycan Türkleri arasında karmaşık duygular yarattı. Her ne kadar Pezeşkiyan Türk kökenli bir siyasetçi olarak bilinse de, onun İran devlet yapısı içinde üstlendiği rol şu soruyu akıllara getirdi. Pezeşkiyan, Türkleri gerçek anlamda temsil edebilecek miydi? Pezeşkiyan evet aslen Türk. Hem anne hem baba tarafından Türk olduğunu, Azerbaycan Türk'ü olduğunu biliyoruz. Bunda şüphe yok. Sadece ettikleri siyasi profiline baktığımızda kesinlikle İran'da Türk meselesine, İran Türklerine Güney Azerbaycan meselesi uğrunda bir şey yapacağına ihtimal vermek dahi çok güç. Toplumdaki o sosyal patlamanın önünün alınması için yapılan bir çalışmadır diyorum. Devletin şimdi mesela halkla barışması, bütünleşmesi gibi bir algı yaratmaktır diyorum. Belki de niyeti odur. Zaman gösterecek onu. Kamuoyu tarafından yıllar boyu kandırılan bir toplumu böyle siyasi bir manevrayla kandırmak pek mümkün değil. Güney Azerbaycan'da yaşayan Türklerin durumu aslında hem bölgesel hem de küresel dengenin bir yansımasıdır. Türkiye'nin geçmişten gelen bağlarına rağmen bu kardeş toplulukların yaşadığı zorluklar genelde uluslararası siyasetin gölgesinde kalıyor. Bu göz ardı edilme durumu tesadüf değil, aksine bölgedeki güçlerin Türkiye'yi sınırlama çabasının bir sonucu. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, Türk dünyasının birleşip güçlenmesi bu stratejik engelleri aşmayı gerektiriyor. Güney Azerbaycan'daki Türklerin verdiği mücadele bu birliğin en önemli parçalarından biri. Türk dünyasının birlik ve dayanışması, sadece küresel güç dengelerini yeniden şekillendirecek siyasi bir hamle değil, aynı zamanda atalarımızdan aldığımız, çocuklarımıza miras bırakacağımız bir sorumluluktur.